Bir baba 6 çocuğuyla böyle bir odada yaşıyor. Ne خوراک ne poşak دارم. 15 gün önce ekmek falan geliyordu ama şu ana kadar bir şey gelmiyor. Biz çok zor durumdayız. İnsanlar yemek örtülerinden yapmış oldukları çadırlarda burada hayatlarını sürdürüyorlar. Kuraklık yine burada Afganistan'da da çok büyük sıkıntılara sebep verdi. Bundan sonra nereden geldiyse 9 yaşında İHA beni vurdu. Yani 2 gündür bir şey yiyemediklerini söylüyorlar. Çocuklarının aç olduklarını söylüyorlar. Bundan tam 3 yıl önceki gelişimden bu yana Kabil'de çok fazla şey değişti. Değişmeyen tek bir şey var, o da Afgan halkının mağduriyeti ve sefaleti. Bizler de İHA olarak tam böylesi bir sebeple tekrardan Afganistan topraklarındayız. 25 yıldır olduğu gibi Afgan halkının mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız. Kriz bitene kadar sizlerin yardım ve destekleriyle buradaki çalışmalarımız sürecek. Hem Kabil'in arka sokaklarına gideceğiz hem de Afganistan'ın diğer bölgelerine ulaşarak mağduriyet tespitlerinin ardından çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Gayret bizden, dua sizden, başarı Allah'tan. Bismillah. İnsanlar burada kerpiçten yapma evlerde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Birçoğunun da evi burada kiralık. Evlatlarını insanlar kaybetmişler. Yetim torunlarına dedeler bakmaya çalışıyor burada. Allah yardımcıları olsun, gerçekten durumları çok zor. Kabil'in arka sokaklarını adımlamaya devam ediyoruz. Şu anda gelmiş olduğumuz bu ev yetimlerle dolu bir ev. Ne yazık ki 2 yıl önce baba vefat etmiş ve çocuklar burada anneleriyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz bu arabayı kendisi zamanında taksicilik yapıyormuş. Fakat kendisi vefat ettikten sonra aile kiraya vermek istemiş. Kendilerine gelir olsun diye, fakat ne yazık ki kiraya verememişler. Yani kiralayacak kimseyi bulamamışlar. Dolayısıyla araba burada bu şekilde bekliyor. Ailenin dışarıdan hiçbir geliri yok. Muhtar arada bir buraya yardım etmeye çalışıyormuş. Oyun oynaması gereken, okula gitmesi gereken, anaokuluna belki gitmesi gereken çocuklar ne yazık ki burada. Tabir de bulamıyorum, ne söyleyeceğim bilmiyorum da günlerini geçiriyorlar. En doğru tabir belki bu olacak. Görmüş olduğunuz gibi insanlar derme çatma evlerde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Candar ailesi de onlardan bir tanesi. Çocukların, öğrencilerin birçoğu aile bütçesine katkı sağlamak için okula dahi gidemiyorlar. Bu evlerden başkent Kabil'in etrafında onlarca, yüzlerce, hatta binlercesi var. Başkentin etrafındaki evler bu haldeyse, insanlar bu haldeyse Afganistan'ın diğer bölgelerini düşünmek bile istemiyoruz. Evet Abdülvekil abi, şu anda neredeyiz? Niçin buraya geldik? Şu an Afganistan'ın Kabil şehrindeyiz. Kabil'in Dehsebz diyen bir ilçesi var. Dehsebz'in bir köylerden birisindeyiz. Burada gördüğünüz gibi farklı insanlar yaşıyor. Çok ihtiyacı olan insanlar, babası vefat eden, annesi vefat eden ya da çok ihtiyacı olan, sıkıntıları çeken insanlar burada yaşıyorlar. Şu an gördüğünüz gibi bu çocuğun babası vefat etmiş. Babası hayattayken 7. sınıfa kadar okumuş. Ondan sonra ekonomi sıkıntıdan dolayı okulunu bırakmış çocuk. Şu an evinde çalışıyor, para getirmek zorunda. Çünkü bunların küçük kardeşleri de var. O yüzden çocuk okulunu bırakmış. Eğer okuyabilseydi ne olmak isterdi meslek olarak? Megan eğer iktisatın خوب می بود eğer savcı olmak istiyorum diyor. Neden? Çünkü buralardaki durumlardan dolayı diyor. Hani çok istediğim bir bölümde çocukken çok seviyordum. O yüzden savcı olmak. Bothak diye bir köydeyiz. Bunların tüm barınacak yeri şu gördüğünüz şu oda. Yani bir baba 6 çocuğuyla böyle bir odada yaşıyor. Yani hayat geçiriyor. Baba kendisi hasta. Böbrek sıkıntısı var, problemi var. Çalışamıyor. Çalışmak istiyor ama böbrek probleminden dolayı çalışamıyor kendisi. 65 یک مایو هستم بیچاره هستم چیزی ندارم نه خوراک نه پوشاک دارم نه کار دارم نه کمایی در خانه هستم تعداد نفر ما 6 نفره 4 تا اولادکای من 2 تا ما خودم هستیم زنم از خودم فرش و ظرف ندارم از دکانا قرض میکنم قرضدار هستم پریشان هستم از خدا جان خواسته ما شما که یک کمک کنیم خداوند خیرتان بده خدا کدیتان خوبی کنه.
Burası yaklaşık Kabil'e 5 kilometre uzaklıkta bir bölge. İnsanlar çatışmalardan dolayı, yoksulluktan dolayı kendi yerlerini, yurtlarını terk etmişler ve buralarda insani yardıma ulaşabiliriz ümidiyle gelmişler. Bu insanlar yaklaşık 5 aydır buradalarmış. Önümüz kış. Yani bu çadırlarla burada hayatlarını idame ettirebilmeleri çok mümkün görünmüyor. Bu sebeple sizlerin yardım ve destekleri çok önemli. 25 yıldır olduğu gibi biz İHA olarak yeniden Afganistan topraklarındayız. İnşallah buradaki kriz sona erene kadar buradaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu görmüş olduğunuz bölgede 100'den fazla aile yaşamaya devam ediyor. İnsanlar geri dönemiyor çünkü çatışmalardan dolayı evleri harabeye dönmüş durumda. Bunun gibi Kabil'in çevresinde, diğer büyük şehirlerin çevresinde irili ufaklı birçok kamp oluşmuş durumda son zamanlarda. Bununla birlikte %100 bir rakam verebilmek doğru değil ama yaklaşık 3 milyon kişinin ülke içerisinde göç ettiği tahmin ediliyor. Bu insanlara dışarıdan yardım gelmediği takdirde bu kış gerçekten onlar için çok çetin geçecek gibi. Görmüş olduğunuz gibi insanlar buraya bir şeyler bulabiliriz ümidiyle gelmişler. Son 2 haftaya kadar yardım geliyormuş ama ne yazık ki 2 haftadır hiçbir yardım buraya ulaşmamış. İnsanlar eşyalardan, battaniyelerden, yemek örtülerinden yapmış oldukları çadırlarda burada hayatlarını sürdürüyorlar. Çoluk çocuk, kadın, yaşlı herkes burada. Bir ümitle buraya gelmişler ama ne yazık ki umduklarını bulamamışlar gibi görünüyor. Ben 3 sene önce Türkiye'ye gitmiştim. Adım Amanullah Türkmen. Hani biz bir ay önceden buraya geldik. Hani bize yardım yapılmıyor. Hani önceden iyiydi. 15 gün önce ekmek falan geliyordu. Bir şeyler geliyordu ama şu ana kadar bir şey gelmiyor. Biz çok zor durumdayız. Hani ekmeğimiz yok yere. Hani bazı şeylerin hiç yok. Hani bunlar Kunduz'dan geldi, Kandar'dan geldi. Hani her vilayetten geldiler buraya. Hani savaştan geldi. Evleri paramparça oldu. Yardım bekliyorlar. Evet Hasan abi, ne oldu da tekrardan Afganistan'a insani yardım planlamaya başladık? Ne değişti Afganistan'da? Afganistan 40 yılı aşkın süreden beri çeşitli zorlukları, savaşı, kıtlığı, iç çekişmeleri gören bir ülke. Tabii bu 40 yıllık süre içerisinde çeşitli ülkeler burayı işgal etmeye çalışmış, buraya gelmişler, gitmişler, savaşlar olmuş, insanlar hayatlarını kaybetmiş, çocuklar hayatlarını kaybetmiş, sivil ölümleri olmuş, sağlık ihtiyaçları ortaya çıkmış, gidememişler, tedavi olamamışlar. Ve özellikle geçtiğimiz yaklaşık o 1-1,5 aylık süreçte de buradan Amerikan kuvvetlerinin çekilmesiyle beraber çeşitli batılı kurumlar da buradan çekilmeye başladılar ve hayatlarını bir şekilde yardımla sürdürmeye çalışan bu Afgan halkı da, buradaki yaşayan insanlar da maalesef bu yardımlar alamadıkları için daha zor bir duruma düşmek durumunda oldular. Bugüne kadar insani yardımlarla hayatlarını sürdürüyorlardı. Fakat bu da gerçekleşmeyince şu an ciddi bir krizle karşı karşıyayız aslında. Kesinlikle. Tabii sadece bu değil ve maalesef aslında yani hem ülkemizi hem dünyanın birçok ülkesini de etkisi altına alan bu iklim değişikliğiyle beraber kuraklık yine burada Afganistan'da da çok büyük sıkıntılara sebep verdi. Özellikle tarımla uğraşan Afgan halkı bu sene istedikleri verimi alamadıkları için başta ana temel ürün olan buğdayla alakalı gerçekten büyük sıkıntılar var. Bir şekilde yerelden alınmaya çalışılan tarım ürünleri bu özellikle kuraklık dolayısıyla gerekli verim alamadılar. Gerekli verim alamamakla birlikte yine az önce söylemiş olduğum gibi çeşitli batı kurumlarının da desteklerini buradan çekmeleriyle beraber bu gerçekten büyük problem oldu. Mücahit abi, sen yaklaşık 1 aydır buradasın. Nelerle karşılaştın? Yaşamış olduğun böyle spesifik bize anlatabileceğin bir hikaye var mı abi? Yani bir ayda birçok hadiseye şahitlik ettik. Durum pek iç açıcı değil burada maalesef. Şu anda Birleşmiş Milletler verilerine göre Afganistan halkının yaklaşık %90'ı fakirlik oranının seviyesinin altında yaşamaktalar. Şu anda tabii ihtiyaç var dedik. Nasıl bir ihtiyaç? Gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. Afganistan nüfusunun 38 milyon olduğunu düşünürsek bu halkın yaklaşık yarısı temel insani ihtiyaçlara muhtaç durumda. Nedir bu temel insani ihtiyaçlar? Giyinmedir, barınmadır, yemedir, içmedir. Bunlar yani çok basit şeyler ama yani bazen ihtiyaç sahibi ailelerle karşılaşıyoruz. Yani 2 gündür bir şey yiyemediklerini söylüyorlar. Çocuklarının aç olduklarını söylüyorlar. Çocukları için süt istiyorlar. Tabii biz bu kapsamda elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz ama aslında burada sadece İHA değil birçok kurumun buraya dikkatini vermesi gerekiyor. Ulusal ve uluslararası kurumların. Gerçekten Birleşmiş Milletler dahi şu anda kırmızı alarm verdi. Şu anda birçok hastane medikal malzemelerden dahi yoksunlar. Aynı zamanda ilaç malzemelerinden yoksunlar. İnsanlar yeterli hizmeti alamamaktalar ve bu sebeple bazı hastalar sakat dahi kalabilmekte. En basit ilaçlar maalesef şu anda yok.
Başkent Kabil'de bulunan en büyük hastanelerden bir tanesindeyiz. Cumhuriyet Hastanesi'ndeyiz. Afganistan'da yaşanan son süreçle birlikte hastanede ciddi bir kriz baş gösterdi. Uluslararası fonların kesilmesi nedeniyle hastane hayatını ne yazık ki idame ettiremiyor. Hem gıda anlamında hem ilaç anlamında hem de medikal malzeme anlamında ciddi bir problem yaşıyor. Biz de İHA olarak ilk etapta buraya gıda yardımında bulunduk. Şeker, tuz, un, yağ, yumurta gibi gıda malzemelerini hem bu hastaneye hem de Kabil'deki bir kadın doğum hastanesine sizlerin yardımlarınızı teslim ettik. Hem buradaki hastaneye hem Kabil'deki, Afganistan'daki diğer hastanelere destek olabilmek için planlamamızı gerçekleştirdik. Sizlerin yardım ve desteklerinizle inşallah en kısa zamanda hastaneyi tam kapasiteyle birlikte işletime sunabilmeyi hedefliyoruz. Ve 3 yılın ardından tekrardan İstanbul Kabil Kardeşlik Yetimhanesi'ndeyim. Yetim Dayanışma Günleri vesilesiyle gelmiştim buraya 3 yıl önce ve burada yetimlerimizle birlikte konaklamıştık. Epey güzel hatıralarımız olmuştu. Asıl güzel hatıra belki burayla alakalı sizlerin de hatırlayacağı Abdülvedud'un hikayesi olacaktır. Kendisi bu yetimhanede yetişmişti ve İstanbul'da tıp fakültesinde eğitimine devam ediyordu. Biz de onun hikayesini sizler için aktarmıştık. Şimdi burada Abdülvedud'un arkadaşlarından bir tanesi daha varmış. Onunla şimdi birazdan röportaj yapacağız. Kendisi Abdülvedud gibi bu yetimhanenin ilk misafirlerinden. Ailesini, bu arada buradaki yetimler, buradan mezun olan kardeşlerimiz, aralarında tanıdıklarım da var. Bu duygu gerçekten çok güzel. Yani bugüne kadar hep yetim yetim dedik. Bunun karşılığı nedir diye hep soruluyordu. Aslında o karşılığı Abdülvedud'la birlikte ve diğer yetim kardeşlerimizin hikayeleriyle birlikte sizlere aktarabildiğimizi düşünüyorum. Ahtar kardeşimizin hikayesine kulak vereceğiz şimdi. Aslında Nevşehir'de okulunda olması gerekiyor şu anda. Annesini ziyarete gelmiş ve işte ülkedeki durumlardan dolayı uçuşlar İstanbul'a kapandığı için tekrardan dönüş yapamamış. O da uçuşların açılmasını bekliyor. Bakalım Ahtar kardeşimizin hikayesi nedir? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız abi? İstanbul Kabil Kardeşlik Yetimhanesi'ndeyiz. Buradaki yazıyı şu şekilde görebiliyorsunuz. Bahattin Yıldız, İkbal Yoldaş, Faruk Aktaş ve Aynüddin Yoldaş bu yetimhane için şehit düşmüşlerdi. Burada yetim kardeşlerimiz eğitim öğretim hayatlarına devam ediyorlar. Burada geleceğe hazırlanıyorlar. Daha sonra da İstanbul'a, diğer ülkelere giderek üniversite hayatlarını nihayete erdiriyorlar. Ben de Abdülvedud gibi bu yetimhanenin ilk misafirlerindenim dedin. Nasıl başladı hikaye? Benim hikayem babam şehit olduktan sonra başladı. Ben 2 aylıkken babamı kaybettim. Yani babamı hatırlamıyorum. Hiç fotoğrafını görmedim. Yani hiç fotoğrafı kalmadı bizde. Bir anne, 3 kardeş. Başımızda dedem, amcalarım. Ondan sonra 9 yaşıma kadar dedem, amcalarım baktı. Annem aynı şekilde. Annem evlenmedi sonra. Terzilik biliyordu. Terzilik yaparak bizi 9 yaşımıza kadar getirdi. Bundan sonra nereden geldiyse 9 yaşımda İHA beni buldu. Kabil'de mi yaşıyordun? Yok, ben Tahhar'da Rustak diye bir ilçesi var. Yani buradan yaklaşık 16 saat mesafe bir yol. Karayoluyla. Evinde mi İHA destekledi seni yoksa yetimhaneye mi geldin? 12 yaşıma kadar evimde destekledi beni. Okul harcımı hepsini İHA ödüyordu. Yani ondan sonra annem de rahatladı. Ne gibi? Ailede. Yani ne gibi ihtiyaçlarınızı karşılıyordunuz? Yani kırtasiye, okul üniforması, her şeyim yani. Sonra buraya açıldı. Mülakatlar, sınavlar falan yapılıyordu. Ondan sonra ben de katıldım oradan. Yaklaşık bizim ilçeden 11 kişi katıldı sınava. Yani oradan sadece ben kazandım sınavı. Sonra buraya geldim. Kabil İstanbul Kardeşlik Yetimhanesi'nde. 4 sene ben yetimhanede kaldım burada. Kardeş gibi hepimiz, derdimiz aynı. Babamız yok. Ama burada kanatlandık birbirimize. YH eli bizim üzerimizdeydi. Abdülvedud'la da burada tanıştık. Abdülvedud da burada, Abdülhasip, Sadık, Şerifullah, Firdevs. Hepimiz buradaydık. İlk öğrenciler bizdik. Şu an hepimiz Türkiye'de okuyoruz. 2 tane İlahiyat Fakültesinde mekanik mühendisliği okuyor Firdevs. Ben Nevşehir'de okuyorum. Abdülvedud tıp okuyor. Rahimullah diye bu sene mezun oldu. O da aynı şekilde tıbbı kazandı. Abdülhasip Sıddıki, o da kazandı tıbbı. Yani şu an Türkiye'de yaklaşık biz 16 kişiyiz bu yetimhaneden. Sadece bu yetimhane? Sadece bu yetimhaneden. Müthiş ya. Müthiş bir şekilde hepimiz lise, üniversite okuyoruz orada. Bazılarımız bitirdi. İlk gidenler şu an yüksek lisanslarına başlayacak inşallah. Okul bittikten sonra buraya dönmeyi düşünüyor musunuz yoksa Türkiye'de mi kalacaksınız? İnşallah geliriz. Hepimizin hedefimiz o yani. İnşallah okulu bitirip sağlam bir yerlere gelip ülkemize gelip hizmet etmek. Ben de bu sene geldim işte böyle kaldım. Problemden dolayı geri dönemedin. Geri dönemedim. İnşallah döneceğim yani bu hafta içinde inşallah dönerim. Annem yapıştı oğlum de gel 2 sene oldu abin evlendi falan filan dedi. Anneye kıramıyorsun. Lafına hayır diyemiyorsun. Ben de tamam dedim anne yani sıkıntı yok gelirim. Geldim 1 ay kalacağım diye. 1 ay 3 aya değişti. Annen nasıl dua ettiyse artık yani zor oldu biraz. Sıkıntı yok. Annemi gördüm her şey bedel yani. O sıkıntı yok. Yani annem mutlu oldu o yeter.
yeter. Şu anda bu röportajı Abdülvedud'un, Aktar'ın sınıfında yapıyoruz değil mi? Yani çok bir şey değişmedi senin okuduğun dönemden bu yana. Hiçbir şey değişmemiş. Yani burası bizim evimiz. Geçen yetimhanenin müdürüyle konuşurken dedi ki sizin kökünüz burada dedi. Siz nereye giderseniz gidin en son dolaşıp buraya geleceksiniz. Evet. O kadar basit dedi. Yani sınıf aynı. Burada biz de şu sıralarda oturup kursu ders Siz gördük. buraya geleceksinizden kastı şu, yani bu yetimhane çalışmalarına devam ediyor. Yeni yetim kardeşlerimiz siz mezun oldukça buraya geliyorlar. Evet. Ve siz onlara abilik yapıyorsunuz aslında değil mi? Evet, evet. Şimdi bu yetimhane olmasaydı, bu hikaye olmasaydı veya kazanamayan arkadaşlarım var dedin. Yani. Takar'da işte kendi vilayetinde olup da sınavları kazanamayıp bu yetimhaneye gelemeyen arkadaşlarından bahsettin. Onlar ne yapıyor şimdi? Sen gelmeseydin ne olurdu? Yani şu an o arkadaşlarımı görüyorum, 11 kişiydik. Hepsi okulu bırakıp bazıları da çiftçiliğe başlamış ya başka bir işe başlamış. Yani hiçbiri okulu bitirip de ben diplomamı alayım sonra işime yarar düşünmemiş hiçbiri. Yani belki ben de onlardan biri olurdum. Şimdi yetim sponsorluk sistemi biliyorsun. Bir bağışçı geliyor, bir yetim ona atanıyor. Sistemi öğrenmişsin zaten artık. Evet. O aileyi tanısaydın veya şu an o aile senin karşında olsaydı ona neler söylemek isterdin? Şu kameraya söyler misin? Bu ailenin ellerini öperdim yani. Benim babam yok çünkü. Yani az çok dedem, annem yaptı. O yüzden bu iyiliği kimse karşılıksız yapmaz. Bu aileyi görsem ne derim o zaman belli olur. Şimdi zor diyorsun ya. Zor, çok zor. Biraz da Afganistan'daki sokağın nabzını tutacak olursak, burada kiminle konuştuysak, hangi esnafla konuştuysak aslında söyledikleri tek bir şey var. Bizim eski yönetimden de, yeni yönetimden de tek beklentimiz bize geçim kaynağı oluşturabilmesiydi. Yeni yönetimden de şu anda bunu bekliyoruz. X kişisi gelmiş, Y grubu gelmiş bizim için çok da önemli değil. Önemli olan bizim akşam evimize ekmek götürebilmemiz diyorlar. Zaten Afganistan'ın hem yurt içinde hem de yurt dışında bu kadar fazla göç göç vermesinin bir sebebi de insanların kendilerine geçim kaynaklarını oluşturabilmek. Bilindiği gibi Afganistan 40 yıldan fazladır hem Rusya'ya hem Amerika'ya karşı ciddi bir savaş verdi ve bu savaş kesintisiz bir şekilde devam etti. Afganistan'la alakalı kısa bir araştırma yaptığınızda karşınıza çıkan çok veciz bir ifade var. Afganistan'da çocuk çok, yetim çok fakat çocukluğunu yaşayabilen çocuklar ne yazık ki çok az. İnşallah bundan sonraki süreçte bu problemler aşılır ve insanlar olması gereken düzeyde hayatlarını idame ettirebilirler diye Kabil'den bildirmiş olalım. 1 saatlik uçuşun ardından ülkenin en fazla bombardıman alan bölgesine geldik. Kandahar'dayız. Buraya dağıtım için geldik. İnşallah sizlerin yardım ve desteklerinizle hazırlanan sıvı yağları, gıda kumanyalarını ve battaniyeleri inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Rabbim şimdiden razı olsun. Ve yaklaşık 1 saat önce başlamış olduğumuz gıda ve battaniye dağıtımlarımız sona ermek üzere. Görmüş olduğunuz gibi aileler kendilerine dağıtılan kartlarla birlikte burada sizlerin yardım ve desteklerinizi teslim alıyorlar. Aileler tercih edilirken dezavantajlı grup olarak yetim aileleri ve ailesinde sakat birey bulunanlar tercih edildi. İnşallah en az 1 ay boyunca karınları tok uyuyabilecekler. Afganistan'ın arka sokaklarında yaşananları sizlere aktarmaya çalıştık bu içeriğimizde. Afganistan daha uzun yıllar boyunca yarım asırdır yaşamaya devam ettiği travmayı kolay kolay atlatabilecek gibi durmuyor. Bizlerin bu noktada duaları, destekleri önemli. Tarihte olduğu gibi alemi İslam'a ışık olabilecek alimlerin yetiştiği bir Afganistan'da buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Vesselam.